Küresel ısınma tartışmalarında sık duyduğumuz bir cümle var. Dünya zaten hep ısınıp soğumadı mı? Evet, dünya bir zamanlar buzlarla kaplıydı. Bugün şehirlerin, fabrikaların ve milyonlarca insanın yaşadığı birçok bölge, geçmişte buzulların ve çok daha sert iklim koşullarının etkisi altındaydı. Sonra dünya ısındı. Buzullar geri çekildi. Deniz seviyeleri yükseldi. İnsanlık bu daha dengeli iklim döneminde tarımı, şehirleri, ticareti ve modern ekonomiyi kurdu. Yani evet, dünyanın iklimi geçmişte de değişti. Peki, bugünkü küresel ısınmayı farklı yapan ne? Bu değişim gerçekten dünyanın doğal döngüsünün bir parçası mı? Yoksa modern uygarlığın kendi enerji sistemiyle yarattığı en büyük risklerden biri mi? Bugün küresel ısınmayı bu sorulardan başlayarak ele alacağız. Son buzul çağından bugüne, sanayi devriminden Paris Anlaşması'na ve son karbondioksit ölçümlerine uzanan bir hikayeyi sizlerle birlikte takip edeceğiz. Önce iki kavramı netleştirelim. Çünkü günlük hayatta küresel ısınma ve iklim değişikliği çoğu zaman aynı şeymiş gibi kullanılıyor. Ama aslında aralarında önemli bir fark var. Küresel ısınma dediğimiz şey dünyanın ortalama yüzey sıcaklığındaki artıştır. Bunun ana nedeni de atmosferdeki sera gazlarının artmasıdır. Peki sera gazı ne yapar? Aslında çok basit. Güneşten gelen enerji dünyayı ısıtır. Dünya da bu enerjinin bir kısmını ısı olarak tekrar uzaya yayar. Ama atmosferde karbondioksit, metan ve azot oksit gibi sera gazları arttığında bu ısının bir kısmı atmosferde daha fazla tutulur. Yani dünyanın üzerindeki doğal battaniye biraz daha kalınlaşır. Bu da gezegenin ortalama sıcaklığını yükseltir. İklim değişikliği ise bundan daha geniş bir konu. Çünkü sorun sadece havanın biraz daha sıcak olması değil, sıcaklık arttığında dünyanın bütün iklim sisteminin etkilenmesidir. Yağış düzenleri değişir, bazı bölgelerde kuraklık artar. Sıcak hava dalgaları daha uzun ve daha şiddetli hale gelir. Deniz seviyesi yükselir. Yani küresel ısınma sistemin ısınmasıdır. İklim değişikliği ise bu ısınmanın gezegenin genel dengesi üzerinde yarattığı sonuçlardır. NASA'nın iklim kanıtları sayfasına göre son 800 bin yılda dünyada 8 kez buzul çağları ve daha sıcak dönemler yaşandı. Son buzul çağının sona ermesi jeolojik ölçekte yakın sayılabilecek bir zamanda, yaklaşık 11.700 yıl önce gerçekleşti. Bu dönem modern iklim çağının ve insan uygarlığının başlangıcı olarak kabul ediliyor. Bu değişimlerin önemli bir bölümü dünyanın yörüngesindeki küçük değişimlerin gezegene gelen güneş enerjisini değiştirmesiyle açıklanıyor. Yani dünyanın iklimi zaten değişir cümlesi yanlış değildir. Ama eksiktir. Çünkü bugünkü sorun değişimin hızı ve bu değişimde insan faaliyetlerinin oynadığı roldür. Geçmişte gezegenin yaklaşık 5 derece ısınması binlerce yıl sürerken bugün çok daha kısa bir zaman diliminde hızlı bir ısınma sürecinden geçiyoruz. Doğa yavaş değiştiğinde canlıların uyum sağlama şansı olur. Ama değişim birkaç nesil içinde gerçekleşirse uyum kapasitesi zorlanır. İşte bugünkü iklim değişikliğini tehlikeli yapan temel fark budur. Karbondioksiti bu kadar çok konuşmamızın sebebi atmosferde ısıyı tutan en önemli sera gazlarından biri olmasıdır. Sera etkisi aslında doğal ve gerekli bir mekanizma. Eğer sera etkisi hiç olmasaydı, dünya bugün bildiğimiz anlamda yaşanabilir bir gezegen olmazdı. Yani sorun sera etkisinin varlığı değil, bizim insan faaliyetleriyle bu etkiyi normalin çok üzerine çıkarmamız. Bunu şöyle düşünebiliriz. Dünyanın üzerinde doğal bir battaniye var. Bu battaniye gezegeni yaşanabilir sıcaklıkta tutuyor. Ama biz kömür, petrol ve doğal gaz yaktıkça atmosfere daha fazla karbondioksit salıyoruz. Bu da o battaniyeyi giderek kalınlaştırıyor. Dünyanın ısıyı dışarı vermesi zorlaşıyor ve sonuçta gezegenin ortalama sıcaklığı artıyor. Peki bunu nereden biliyoruz? Sanayi devriminden önce atmosferdeki karbondioksit seviyesi yaklaşık 280 ppm civarındaydı. ppm dediğimiz şey milyonda bir parçacık anlamına geliyor. Yani atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunu ölçmek için kullanılan bir birim. Buz çekirdeklerinden elde edilen verilere göre yaklaşık son 800 bin yılda atmosferdeki karbondioksit seviyesi 300 ppm'in üzerine çıkmamıştı. Ama bugün tablo çok farklı. ABD merkezli NOAA'nın yani Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin Mauna Loa ölçümlerine göre Nisan 2026'da aylık ortalama karbondioksit seviyesi 431 ppm'in üzerine çıktı. Sanayi devrimi öncesinde yaklaşık 280 ppm olan seviye bugün 430 ppm'in üzerine çıkmış durumda. Bu artış iklim sistemi açısından çok büyük bir değişim.
Çünkü atmosferdeki karbondioksit arttıkça dünyanın uzaya yayması gereken enerjinin daha büyük bir kısmı atmosferde tutuluyor. Ve bu da gezegenin ortalama sıcaklığını yükseltiyor. Sanayi devriminin iklim değişikliğinde bu kadar önemli olmasının sebebi, bu dönemle birlikte insanlığın üretim, ulaşım ve enerji sistemlerinde fosil yakıtlara dayalı büyük bir dönüşüm yaşamasıdır. Bu dönüşüm insanlık için büyük bir ekonomik büyüme sağladı. Ama aynı zamanda atmosfere çok büyük miktarda sera gazı salınmasına neden oldu. IPCC'ye göre insan faaliyetleri özellikle sera gazı emisyonları yoluyla küresel ısınmaya neden oldu. IPCC, 2010-2020 döneminde küresel yüzey sıcaklığının 1850-1900 ortalamasına göre yaklaşık 1,1 derece üzerine çıktığını belirtiyor. İklim değişikliğinin ana nedeni insan faaliyetleridir. Ama bu faaliyetleri sadece bireylerin günlük tercihleri gibi düşünmemek gerekir. Çünkü emisyonların büyük bölümü fosil yakıtlara dayalı ekonomik sistemden kaynaklanır. Climate Accountability Institute'un 2019 tarihli bir raporu vardı. Bu rapor, 1965'ten bu yana tüm küresel emisyonların 1/3'ünden yalnızca 20 şirketin sorumlu olduğunu ortaya koydu. Bunların tamamı büyük fosil yakıt şirketleri. Yani mesele sadece tek tek insanların günlük alışkanlıkları değil, aynı zamanda enerji sisteminin nasıl kurulduğu ve hangi kaynaklara dayandığıdır. Bu farkı anlamadan küresel ısınma tartışmasını doğru zemine oturtmak mümkün değildir. İklim değişikliği konuşulurken sık sık 1,5 derece ifadesini duyarız. Bu ifade, dünyanın sanayi öncesi döneme göre ortalama ne kadar ısındığını gösteriyor. Paris Anlaşması da küresel ısınmayı 2 derecenin çok altında tutmayı ve mümkünse 1,5 derece ile sınırlandırmayı hedefliyor. Paris Anlaşması'nı daha önce iklim riskleri videomuzda detaylı ele almıştık. Bu anlaşmanın neden önemli olduğunu merak ediyorsanız o videoya da göz atabilirsiniz. 1,5 derece günlük hava sıcaklığı gibi düşünülmemeli. Bu, bugün hava 1,5 derece daha sıcak demek değildir. Bu artış tüm gezegenin ortalama sıcaklık dengesinin değişmesi anlamına gelir. Ve gezegenin ortalama sıcaklığındaki bu değişim, buzullar, deniz seviyesi, su kaynakları, mercan resifleri, sıcak hava dalgaları ve gıda güvenliği üzerinde ciddi etkiler yaratır. Bugün Paris hedeflerinin neresindeyiz? Kopernikus, Avrupa Birliği'nin iklim ve dünya gözlem programıdır ve küresel sıcaklık verileri konusunda dünyanın en önemli kaynaklarından biridir. Kopernikus'a göre 2024 yılı sanayi öncesi seviyenin 1,5 derece üzerinde geçen ilk takvim yılı oldu ve aylık küresel ortalama sıcaklık yılın 11 ayında 1,5 derece eşiğini aştı. 2023-2025 dönemi de ölçüm tarihindeki en sıcak 3 yıllık dönemlerden biri olarak öne çıktı. Burada önemli bir noktayı açıklamak isterim. Tek bir yılın 1,5 dereceyi aşması, Paris Anlaşması'nın teknik olarak başarısız olduğu anlamına gelmez. Çünkü Paris hedefi tek bir yılın sıcaklığına değil, uzun dönemli ortalamaya bakar. Ama yine de bu veriler çok güçlü bir uyarı veriyor. 1,5 derece artık uzak bir gelecek senaryosu değil. Bugünün verilerinde karşımıza çıkan bir eşik haline geldi. Peki savaşı kazandık mı yoksa kaybettik mi? Eğer kazanmak, hiç zarar olmaması, hiç aşım yaşanmaması ve 1,5 santigrat derecenin altında kalmak anlamına geliyorsa, bu hedefin ciddi şekilde zorlandığını kabul etmemiz gerekiyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bile Brezilya'daki COP30 öncesinde Guardian gazetesine yaptığı açıklamada insanlığın bu hedefi aşmasının artık kaçınılmaz olduğunu kabul etti. UNEP'in 2025 emisyon raporuna göre ülkelerin mevcut ulusal iklim taahhütleri tam olarak uygulansa bile 100 yıl sonu ısınma projeksiyonu yaklaşık 2,5 derece civarında kalıyor. Sadece mevcut politikalarla devam edilirse bu projeksiyon yaklaşık 2,8 derece seviyesine çıkıyor. Bu çok kritik bir veri. Dünya artık iklim değişikliğini inkar eden noktada değil. Ama iklim değişikliğini durduracak hızda da maalesef hareket etmiyor. Bilim insanları geri dönüş için en olası yolun belirlenen hedefin üzerine çıkmaktan geçtiğini söylüyor. Daha erken aksiyon alınsaydı önlenebilecek bir iklim acısı döneminden geçeceğiz. Bu bir gerçek. Tamamen kaybettik demek de doğru değil. Yüzyılın başında bilim insanları 2100 yılına kadar 4 derece, hatta belki daha fazla ısınma öngörüyordu. Şimdi hükümetlerin mevcut eylemlerine dayanarak büyük olasılıkla 3 derecenin altında bir ısınma göreceğiz. Teknolojik dönüşüm başladı. Yenilenebilir enerji artık birçok ülkede ana yatırım alanı haline geldi. Küresel ölçekte 4000 gigawatttan fazla yenilenebilir enerji kapasitesi kuruldu.
Bunun neredeyse tamamı 2000 yılından sonra gerçekleşti. Şirketler iklim risklerini finansal risk olarak görmeye başladı. Regülasyonlar değişiyor. Yatırımcılar, bankalar ve sigorta şirketleri karbon yoğun sektörleri daha dikkatli değerlendiriyor. Bunun devam etmesi gerekiyor. Kurtarılan her 1/10 derece bile oldukça önemlidir. İklim değişikliği, insanlığın karşı karşıya olduğu en ciddi ve en acil sorunlardan biri. Dünyanın iklimi geçmişte de değişti. Ama bugünkü değişim geçmişteki doğal döngülerden farklı. Çünkü bu kez atmosferdeki sera gazı seviyelerini insan faaliyetleri arttırıyor. Bu kez değişim çok daha hızlı gerçekleşiyor. Bu kez etkiler sadece doğayı değil, insanların sağlığını, güvenliğini, gıdaya ve suya erişimini, yaşadığı şehirleri ve gelecek nesillerin yaşam koşullarını da etkiliyor. Son buzul çağından sonra dünya yavaş yavaş ısındı ve insan uygarlığı bu nispeten istikrarlı iklim döneminde gelişti. Bugün ise aynı uygarlık kendi enerji sistemiyle bu istikrarı zorluyor. Paris Anlaşması bize bir hedef verdi. Bilimsel veriler bize atmosferde ne olduğunu söylüyor. Sıcaklık rekorları bize zamanın daraldığını hatırlatıyor. İklim mücadelesi hala kaybedilmiş bir savaş değil. Ama artık gelecekte verilebilecek bir mücadele de değil. Bu mücadele şu anda yaşanıyor. Ve sonucu bugünden atılacak adımlar belirleyecek. Eğer iklimi, bizi yönetecek kişileri seçerken, kimin için çalışacağımıza karar verirken ve paramızı nasıl harcayacağımızı belirlerken temel bir konu olarak tutmazsak bu tehlike devam edecek. Politikacılardan ve şirketlerden insanlığın şimdiye kadar karşılaştığı en zor sorun olan iklim değişikliğini ele almalarını talep etmeye devam etmeliyiz. Unutmayın, yönetilmeyen her risk bir gün mutlaka kendi haritasını çizer. Bu videoda anlattıklarımızı değerli bulduysanız kanala abone olarak yeni içerikleri takip edebilirsiniz.